Bölüm 585, Beyaz Cüce Yıldız. Dağınık sarı saçlı, yozlaşmış görünümlü, dört kulağı ve sarkık gözleri olan bir adam vardı. Diğer beşine baktı. Sajin, Ninan ve Luo Feng çok fazla bir tehdit değil. Benim gerçek rakiplerim Yu Feng ve Ke Luofu. Önceki eleme savaşlarında hamlem mükemmel değildi. Bu yüzden onu serbest bırakmadım. Bu sefer, herkesi şok edeceğim. Ve ilk bölgeye koşacağım. Ge hırsla doluydu ve gelişme hızı gerçekten şok ediciydi. Diğer dördünü yenmek basit olacak. Sadece o kurdu. Siyah bir cübbeye bürünmüş olan Yu Feng. İşe yaradığı sürece bu kez onun için özel olarak hazırladığım ilaç olan Ke Luofu'ya baktı. İlkel bölgeye ulaşma garantisim var. Kurt adam Ke Luofu sessizce uzayda süzüldü. Şu anda imkansız bir görevdeyim. Bilincimin bir kısmıyla tetikte kalmam gerekiyor. Diğer kısmı da buraya katılmak için. Normal şartlar altında, bilincimin sadece %70'ini kullanabilirim. Gücüm, %70 yeterli. Grubun hepsinin kendi düşünceleri vardı. Ve sanal evren şirketini temsil eden mor üniformalı sıska adam devam etti. Mutlak başlangıcın son 18'i. Gökyüzü ve kara bölgesinin ilk 10'uyla savaşacak. Bu 28. Mutlak başlangıç bölgesindeki 8 yuva için savaşacak. Kaybedenler ise göklere ve kara bölgesine tekmelenecek. Luo Feng içten içe şok oldu. Dışarı çıkma ihtimali çok yüksekti. Ancak haklıydı. İlk bölgede normalde evren seviyesi için 3 yuva bulunur. Mutlak başlangıç 30 evren seviyesine sahip olmalıdır. Yeterince güçlü olmadıkları sürece her türlü fazlalık doğal olarak dışarı atılacaktı. Rongjun'un başı bu sefer dertte olabilir. Yanındaki Rongjun'a baktı. Ancak Rongjun gülümsüyordu. Özgüvenle doluydu. Yeterlilik mücadeleleri başlamak üzere. Sıska adam gençlere baktı. Savaşlar özel yerlerde yapılacak. O zaman sanal evren sistemi sizi otomatik olarak gönderecek. Ayrıca diğer savaşları da ekranlardan izleyebilirsiniz. Hazırlanmak. Bitirdikten hemen sonra ortadan kayboldu. Havadaki dahiler grubu daha sonra ekranlarını açtı. Bu sırada, neredeyse 38 tanesi aynı anda kulaklarında bir çınlama duydu. Su, 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 su. Hepsi Yuqiang Dağı'ndan ışınlandı. Eleme savaşları başladı. Luo Feng, eleme savaşlarının mutlak başlangıcı. 1. Maçınız başlamak üzere. Rakibiniz Moşka. Kulaklarına verdiği ses bu içeriğe sahipti. Aynı zamanda bileğinde savaş detaylarının görüntülendiği bir kol bileziği ekranı belirdi. Su. Luo Feng zaten kıdemli Moşka ile karşılaşacağı yere ışınlanmıştı. 38 kişi. 19 savaş aynı anda başladı. Yuqiang Dağı ilkel bölgesi. Her ilkel bölge üyesinin villasının alanı 1000 km'di. Bu da dünyadaki herhangi bir bölgeden daha büyüktü. Moluo uzun pantolon giymişti. Geniş çim sahasında ayakta duruyor ve saldırıları üzerinde çalışıyordu. Majesteleri çok çılgın. Durmadan antrenman yapıyor. Eğitim zamanının çoğunu yumruk işine harcıyor. Canavar yumruğunun harikaları bazı ölümsüzlerin teknikleriyle karşılaştırıldığında sönük kalmıyor. Sektör Lordu muhafızları grubunun hepsi uzaktan kısık sesle tartışıyordu. Büyük miktardaki personel de saygı ve şokla doluydu. Bu Moluo'ya tapıyorlardı. Moluo insanların kalbini nasıl kazanacağını biliyordu. En azından villasındaki 10.000'den fazla personelin hepsi ona saygı duyuyor ve tapınıyorlardı. Uluma, neredeyse vahşi bir köpek gibi kükredi ve anında bir ışık huzmesine dönüştü ve 10 kilometre ileri doğru koştu.
İki pençe şiddetli bir şekilde ileriyi yırtarak 100 kilometreye yayılan çimlerde neredeyse iki kanyon gibi. Büyük yırtıklara neden oldu. Posta alındı. Eleme mücadelelerinin mutlak başlangıcı başladı. Bir ses yankılandı. Ancak o zaman Moluo durdu. Yeterince çılgın değilse yaşamak sayılmaz. Moluo, gençken geçirdiği dilenci hayatından, gruplarda ölüm savaşçısı eğitimi almasından ve sanal evren şirketinin elitleri arasındaki rekabetinden derin bir nefes aldı. Durmaksızın savaştı ve sonunda şirketin çekirdek bir üyesi oldu. Ve ondan sonra bile yükselmek ve kalmak için hala mücadele etmek zorundaydı. Son aşama bölgesinden gök ve yer bölgesine. Oradan mutlak başlangıca ve son olarak ilkel bölgeye. Bu taraftan, yetim bir dilenciden zirveye yükseldi ve evrenin zirvesindeki bir dehaya dönüştü. Bir ölümsüz bile yalnızca benim koruyucumdur. Moluo uzaktaki sektör lordu muhafızlarına ve önde gelen ölümsüzlere baktı. İçeriden ne kadar kükrese de gülümsedi ve başını salladı. Çünkü bunun için savaşıyorum. Kazandığım sürece her yolu kullanırım. Bu en iyi yol. Başarı. Mutlak bir savaşçının hayatta kalmasının yolu. Yeterince çılgın değilse yaşamak değildir. Moluo parmağını kaldırdı ve hafifçe vurdu. Orada bir ekran yüzüyordu. Luo Feng'in savaşını izle. Moluo emretti. İlk bölge. Mutlak başlangıç bölgesi. Gökyüzü ve kara bölgesi. Son aşama bölgesi. Savaşlarda farklı zamanlarda yer. Kişi sayısı ne kadar az olursa, zaman ve diğer hazırlıklar da o kadar az zaman alır. Dolayısıyla en fazla üyeye sahip olan son aşama bölgesi. Yalnızca üye sayısı 10.000 civarındaydı. Gökyüzü ve karada 300'ün üzerinde vardı. Mutlak başlangıç 30'un üzerindeydi. Primal bölgede sadece 5 tane vardı. Bu nedenle doğal olarak son aşama, hazırlanması gereken en fazla ayrıntıyı içeriyordu ve en erken başlayan aşamaydı. Ve yalnızca 5 üyeli ilk bölge son bölge olacaktır. Savaşların yayını her çekirdek üyeye açıktı. Doğal olarak yüksek otoriteye sahip ölümsüzlerin hepsi de izleyebilirdi. Luo Feng'in hala hayatta olduğuna inanmıyorum. Moluo ekrana baktı. Ben şahsen onu o korkunç uçuruma tekmeledim. Topladığım verilere göre, uçuruma düşen hiç kimse hayatta kalamayacak. Moluo son sınıf öğrencisiydi. Dolayısıyla başkalarıyla olan etkileşimi onun imkansız görevlere ilişkin bilgi ve deneyimini yeni başlayanlardan daha fazla arttırıyordu. Ayrıca yüksek otoriteye sahip bir ilkel bölge üyesiydi ve internette daha fazla bilgi arayabiliyordu. Luo Feng sadece aramaya güveniyordu. Onun bilgisi kesinlikle Moluo'nunkiyle kıyaslanamazdı. Kesinlikle öldü. Aslında mutlak başlangıç bölgesinde onun hayatta olduğuna dair bir söylenti var. Luo Feng arkadaşlarına o postayı gönderip Wuka ve diğerlerini ziyarete gittiği için Moluo'nun gözleri soğuktu. Ancak mirası hala aldığı için zamanı kritikti. Dolayısıyla saraya dönmeden önce yalnızca kısa bir süreliğine kendini gösterdi. Ve onu yalnızca Wuka, Rongjun ve diğerleri görmüştü. Diğer son sınıflar, derslere katılanlar o zamandan beri onu görmemişti. Dolayısıyla hayatta olduğu haberi kamuoyuna doğrulanmadı. Elbette, daha önceki savaşlar için yapılan toplantı, Luo Feng'in ilk halka açık görünümü olarak kabul ediliyordu. Ancak bu toplantı, Moluo şahsen tanık olmadı. Eğer yaşıyorsa yayını izleyebileceğim. Eğer ölmüş olsaydı, onun savaşı hiç olmazdı. Doğal olarak göremeyeceğim. Moluo ekrana baktı. Söylentiler sadece söylentidir. Onu kişisel olarak uçuruma tekmeledim.
Ölümünü kesinlikle doğrulayabilirim. Ekranda bir istem belirdi. Luo Feng'in Moşka ile savaşı şu anda devam ediyor. Yayına bağlanılıyor. Bilgi istemindeki bilgiler çok açıktı. Molu o şaşkına dönmüştü. Bir süre komut istemine baktıktan sonra kaşlarını çattı ve yavaşça şöyle dedi. Ölmedi mi? Aslında ölmedi mi? O uçuruma düştükten sonra nasıl hayatta kalabilir? Gümbürtü. Luo Feng etrafındaki boşluğun eğrildiğini hissetti ve daha sonra bir gezegenin ıssız bir yüzeyine indi. Zemin koyu kırmızıydı. Yakıcı sıcaklıklar görüşünün hafifçe eğrilmesine neden oldu. Ayrıca aşırı yerçekimi onu hafifçe titretti. Korkunç manyetik alan onu rahatsız etti. Bu yer neresi? Luo Feng şok oldu. Bileğindeki ekrana baktı. Üzerindeki detaylı bilgiler zaten dünya diline çevrilmişti. Savaş. Mutlak başlangıç ölüm yeterlilik savaşları. Evren seviyesi. Rakipler. Luo Feng. 0 galibiyet 0 mağlubiyet. Moşka'ya karşı. 0 galibiyet 0 mağlubiyet. Konumu. Beyaz Cüce Yıldız. Çap 3200 kilometre. Yüzey yerçekimi 361 milyon gram. Sıcaklık 21.000 santigrat derece. Beyaz Cüce Yıldızı mı? Luo Feng gülümsedi. Yerçekiminin bu kadar şok edici olmasına şaşmamalı. Beyaz Cüce Yıldız. Zayıf insanlar için yasak bir bölgeydi. Evren seviye 9. Normalde bir evren seviyesi üretmek için sayısız gezegen gerekiyordu. Bir evren seviyesi 9 savaşçının büyük bir kıtayı yok edebilecek bir yumruğu vardı. Pasifik Okyanusu'na saldırırsa tüm gezegeni yutabilecek bir tsunami yaratabilirdi. Uzayda uçuş hızı saniyede 1500 kilometreye kadar çıkabilir. Evrenin 9 seviyesi zaten bir galaksiyi yönetmek için yeterliydi. Bazı düşük seviyeli medeniyetlerin en güçlüsü muhtemelen en fazla 9 seviyedeki bir evrendi. Dünyanın yerçekiminin 300 milyon katı. Sıcaklığı 20.000 derecenin üzerinde olan Beyaz Cüce Yıldız'ın korkunç manyetik alanı. Gerçekten de 9 seviyedeki bir evren için pek bir şey değildi. Elbette, nötron yıldızı olsaydı, 9 seviyedeki bir evren anında parçalanırdı. Ancak Beyaz Cüce Yıldız kolaylıkla dayanabilecekleri bir şeydi. Gürültü, gümbürtü, 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 gümbürtü. Toprak sarsıldı. Luo Feng oraya baktı. Orada bir silüet hızla koşuyordu. Her adım yeri sallıyor. Her vuruşta sert yüzeyin çatlamasına neden oluyordu. Bir anda Luo Feng'in önünde durdu. Ona savaşma ruhuyla dolu bir şekilde baktı. Bu kişi yaklaşık 2,2 metre boyundaydı. Zayıftı. Keldi ve vücudunda tek bir kıl bile yoktu. Siyah kuşaklı, siyah çizmeli ve bilek koruyuculu gümüş zırh giymiş. Sırtında garip şekilli bir bıçak taşıyordu. Gerçek bir evren askeri ayağa kalk. Yıldız tarlalarının dışındaki savaşlara giden evren askerleri bu şekilde giyinirdi. Gözünü kırpmadan Luo Feng'e sert bir şekilde baktı. Sanki büyük bir düşmana bakıyormuş gibi. Sesi tizdi. Sen Luo Feng'sin. Bölüm 586, O Pençe. Moşka'nın mor gözleri. Yüksek bir burun köprüsü vardı. Kaşları yoktu. Dudakları çok inceydi ve bakışları zehirli bir yılan gibiydi. Soğuktu. Moşka. Luo Feng başı dışında iki elini de göğsünün üzerine kaldırdı. Vücudunun geri kalanı zırhla kaplıydı. Vaktini boşa harcamayı bırak. Deli. Moşka. Luo Feng'in sözleriyle yüzü kızarana kadar sinirlendi.
Bir anda kılıcını salladı ve çınlamayla hazırdı. Çaylak, sana şunu söyleyeyim. Normal son sınıf öğrencileri bile küçümseyebileceğin bir şey değil. Moşka kükredi ve şiddetli bir vuruşla inanılmaz derecede sağlam zemin parçalara ayrıldı. Vücudundaki mini galaksisi şiddetli bir şekilde patladı ve onun, yerçekiminin 300 milyon katı olan bu beyaz cüce yıldızın üzerine bile korkunç bir hızla koşmasına neden oldu. Toprak, Luo Feng'in ayaklarının altında aerodinamik bir ruh silahı belirdi. Kara bulut mekiği, üzerinde durup havada süzülürken, öfkeli Moşka'nın hızla yaklaştığını gördü. HMPH, Moşka, Luo Feng'e yaklaştığı anda anında sertçe yere vurdu. Gücünü kullanarak ona doğru uçtu ve sağ kolu kılıcı kullandı. Ölmek. Moşa'nın mor gözleri parladı. Yaklaştığında, bıçağını salladı. Gümbürtü. Kılıcını salladığı anda sanki bir yanardağ patlıyormuş gibi. Korkunç bir yok etme niyetiyle Luo Feng'e doğru ilerliyordu. Ve keserken, çevredeki sıcaklık şok edici bir seviyeye yükseldi. Bıçağın parıltısı Luo Feng'in vücudunun üzerinden geçti ve darbe ilerideki zemine doğru ilerledi. Kesik anında yerde büyük bir kanyon bıraktı. Sayısız tonlarca yüzey toprağı her yöne uçarak molozlara dönüştü. Güçlü yerçekimi her şeyi geriye doğru çekti. Kanyonlardan bile yanan ve sıcak koyu kırmızı sıvı döküldü. Saldırının ardından havada süzülen Moşka baktı. İfadesi değişti. Kılıç işçiliğin fena değil ama hızının çok yavaş olması üzücü. Bir ses yankılandı. Moşka hızla döndü. Uzakta, Luo Feng kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve sakince Moşka'ya baktı. Bir ruh silahını kontrol etmek kişinin ruh enerjisi gücüyle büyük ölçüde bağlantılıydı. Benzer şekilde hukuk anlayışı, evren seviyesi ve etki alanı lordu seviyesi açısından da ruh silahını kullanma hızları kesinlikle büyük bir fark yarattı. Her ne kadar Luo Feng sanal evrene girmek için bilincinin sadece %90'ını kullansa da ruh enerjisi genliği 1900'ün üzerindeydi. Miras Sarayı'ndan önceki 70 ila 80'den çok daha fazla. 20 kattan fazla artmıştı. %90'da bile 20 katın üzerindeydi. Bu, aşırı koşullar altında kara bulut mekiğini kullanmasını eskisinden çok daha iyi hale getirdi. Kılıç işlerin fena değil. Bu hareketine bakılırsa buna değdi. Luo Feng kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve aynı anda sırtındaki koyu altın renkli uzun çubuğun sayısız altın rengi ışık yaydığını, hızla toplandıklarını ve sonunda kadim bir uzun bıçak oluşturduklarını, havada süzülerek uzayın sallanmak üzere olduğunu söyledi. Nanshen silahlanmanın 5 seviyesi, uzay dilimleyici, 6 seviyeyi kullanın. Uzaktaki Moşka öfkeyle kükredi. Luo Feng, beni utandırıyorsun. Kıdemlilerin hepsi Luo Feng'in zaten 6 seviye olan Blade dünyasını kullanabileceğini biliyordu. Beşincisi yeter. Luo Feng havada söyledi. Chiyu, koyu altın renkli kılıç anında 100 metrelik mesafeyi delip geçti. Çevredeki tüm alanı basınç altına alırken uçtu. O kadar güçlüydü ki, uzaydaki çarpıklık gözle görülür şekilde görülebiliyordu. Anında Moşka'nın önüne ulaştı. Moşka, uzayın baskısı altında kükredi mücadele ederken. Luo Feng, 6 seviyeyi kullan. Aynı anda yanardağını bıçak gibi sallamak için tüm gücünü kullandı. Koyu altın renkli kılıç çok hızlıydı ve alan baskılandığından Moşka'nın kılıcının gücü daha da azaldı. Koyu altın rengi bıçak inanılmaz derecede deliciydi. Moşka'nın zırhını doğrudan vücudunun içinden deliyordu. Patla! Luo Feng uzaktan yavaşça mırıldandı.
Moşka'nın vücudunu delen koyu altın kılıç otomatik olarak içeri daldı. Vücudunu yok eden sayısız küçük altın bıçağa dönüştü. Bir gürlemeyle sayısız bıçak vücudundan fırladı ve Moşka'nın enerjisi olan genetik zırhın savunma yeteneğinde büyük bir kayıp vardı. Şi, 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 şi. Vücudundan sayısız altın ışık fışkırdı. Taze kan da fışkırdı. Beyaz cüce yıldızın korkunç yerçekimiyle hepsi hızla yere indi. Evrenin 9 seviyesi bir savaşçının kanı. Birçok evrim sürecinden geçerek şok edici bir değişime uğramıştı. Buradaki güçlü yerçekimine rağmen kan damlacıklarını parçalayamıyordu. Moşka'nın cesedi ağır bir şekilde yere düştü. Benzer uzay dilimleyici. Onu serbest bırakan farklı insanlar farklı güçlere sahip olacak. Luo Feng, Moşa'nın cesedinin yanına indi ve parçalanmış vücuda baktı. Gözleri kısıldı. Sessizce şöyle dedi. Şu anki ben eskisinden çok daha güçlü. Bu uzay dilimleyici de eskisinden çok daha güçlü. Bilek ekranına baktı. Üzerinde, bir galibiyet 0 mağlubiyet. 1 puan, yazıyordu. Zaman geçtikçe birçok savaş devam etti. Sanal evrenin iç yeterlilik mücadeleleri aslında şirket için kaynak dağıtımıydı. Herkes birincil bölgeye ulaşmayı istiyordu çünkü. İlkel bir bölgeye verilen kaynaklar çok şok ediciydi. Sadece evren seviyesinde bu üyelerin istedikleri gibi ders veren, isterlerse öğretmenlerini istedikleri zaman değiştirebilecekleri ölümsüz öğretmenleri vardı. Öğretmenler, normalde de resmi seviyedeydi ve daha fazla görev de alabilirlerdi. Luo Feng çok açıktı. Her eğitim görevinin içinde saklı bir sır vardı. Kan Nehri dünyasının canavar tanrısı sırrı veya İblis Dağı'nın miras sarayı gibi. Etki alanı lordu seviyesinde. İlkel bölge üyeleri daha da yüksek yetki ve statüye sahip olacaktı. Son derece yüksek konum, şok edici bir otorite anlamına geliyordu. Bu onların sanal evren şirketinden büyük bir güce sahip olmalarına ve birçok fayda sağlamasına olanak tanıyordu. Sektör lordu seviyesinde faydalar daha da şaşırtıcı hale geliyor. Sanal evren şirketinin her sektör lordunu yetiştirmeye harcadığı maliyet, İmparator seviyesindeki bir ölümsüzle bile kıyaslanabilir düzeydeydi. Evren seviyesi, etki alanı lordu, sektör lordu. Ne kadar geriye gidersek sanal evren şirketi dehaya o kadar çok kaynak akıtacaktı. Bir sektör lordunun ömrü çok uzundu. 10 milyonlarca yıl. 10 milyon yıl içinde 10,00 yıldız seviyesinde dahi seviyesinde yarışma ve 1000 evren seviyesinde dahi seviyesinde yarışma düzenleyebildiler. Ve pek çok sektör lordu ancak daha sonra güçleniyor. Işık sektörü lordu Luo gibi. Diğer birkaç güçlü sektör lordu muhtemelen yalnızca etki alanı lordu veya sektör lordu seviyesine ulaştıklarında çiçek açtılar. Uzun ömür. Evrendeki 1008 evren ülkesi ve bunların hepsini emen sanal evren şirketi varken, neden ilk bölgede toplam 100 sektör lordu var? Masraflı. Sanal evren şirketi bile çılgınca herkesi besleyemedi. Buradan, bir şan ve şeref içindi. 2. Çünkü biri yolda ilerledikçe herkes ilksel bölgeye girmek isterdi. İlk bölgedeki faydalar sürekli artacaktır. Luo Feng, mutlak başlangıç villasındaki çalışma odasında oturuyordu. Önünde kimyager Yu Feng'in savaşını yayınlayan bir ekran vardı. Evren seviyesindeki ilk bölge üyelerinin durumu ve kaynakları zaten çok fazla. Alan lordu düzeyindeki ilk bölge üyeleri, bölgelerin valisi olacak. Bu üyelerin vali olarak görevlerinden ayrıldıklarında şok edici miktarda yetkiye sahip olduklarını duydum. Bu
zenginlik anlamına geliyor. Fırsatlar, güç. Sektör Lord'u ilk bölge üyelerinin faydaları daha da şok edici. Luo Feng kendi kendine mırıldandı. Kaynaklar ne kadar büyük olursa zorluk da o kadar yüksek olur. Bir sektör lordunun ilkel bölgeye girişi, evren seviyesinden yüzlerce hatta binlerce kat daha zordu. Bu yüzden en baştan liderlik etmeliyim. Bir adım önde başlarsam sonuna kadar liderlik edeceğim. Luo Feng ekrana, Yu Feng'in savaşına baktı. Yardım edemedi ama kaşlarını çattı. Bu Yu Feng aslında bir ruh okuyucusu. Kimyager. Bu rakiplerin ona karşı hiçbir direnci yok. Ekranda dövüşçü iki balta kullanıyordu. Savaşmak için onları sallamak istiyordu ama seyirken kaslarının kontrolünü kaybetti. Eğer bir dövüşçü hareketini serbest bırakıyorsa ve kasları seyiriyorsa, doğal olarak onu tamamen serbest bırakmanın bir yolu yoktu. Kafası kesildi. Kimyager, çok uzmanlaşmış bir yola ve gerçekten ilerleme kaydetmesi çok zor bir düzene aittir. Luo Feng kimyagerler hakkındaki bilgileri araştırdı ve Yu Feng'in her savaşına baktı. Luo Fu kükredi. İfadesi zorlandı. Hemen göklerde uçtu. Sağ eli bir pençe gibi havaya kalktı ve şiddetli bir şekilde aşağı doğru saldırdı. Parçalanıyor. Anında yerde ve gökyüzünde gözle görülür devasa bir altın pençe belirdi. Saf enerji ve köken yasalarından oluşan bir pençe. Tüm alan parçalanmış gibi görünüyordu. En iyi 5 son sınıftan biri olan Sa Jin kükredi ve ona karşı çok mücadele etmesine rağmen, neredeyse bir lazer bıçağının doğrudan kesmesi gibi tamamen parçalandı. Gümbürtü. Altın pençe gelişmiş şehre doğru inmiş gibi görünüyordu. Anında parçalandı ve arkasında devasa bir kanyon bıraktı. Kıtanın tamamı dilimlenmiş. Arkasında derin kanyonlar bırakmış gibiydi. Bu savaşa bakıldığında Luo Feng'in ifadesi ağırdı. Bu, ilk altının ikisi, Luo Feng dahil, arasındaki bir savaştı. Daha önceki Luo Fu'nun savaşlarını görmüştü. Gerçek gücünü göstermeden anında kazanmıştı. Ve bu sefer, gerçekten de hamlelerinden birini kullandı. Ama o kadar güçlü ve cesurdu ki, uzayı parçalayan bir pençe, Sa Jin'i, kıtayı parçalıyor. Bu tek pençe, hukuk anlayışı açısından benim altın ve uzay karşılaştırmamı aşıyor, ifadesi ağırdı. Altın boynuzlu canavarımın yırtılan gökyüzü pençesiyle karşılaştırıldığında bile, çok daha zayıf olabilir. Ama kanun anlayışı zaten benimkini aştı ve kullanımı mükemmeldi. Enerji yoğunlaştı. Çok büyük bir patlama yaratmadan kıtayı parçaladı. Güçlü. Bölüm 587 bölü 3 kişi. Göz açıp kapayıncaya kadar 3 gün geçmişti. Sanal evren. Siyah ejderha dağı 9 yıldızlı körfez. Sessiz bir ahşap köşkte. Siyah saçlı adam Hon tamamen siyah giyinmişti. Beyaz cübbeli kel gök gürültüsü tanrısıyla birlikte oradaydı. İkisi sandalyede oturup nadir çaylardan bazılarını içiyordu Pink Hair şirketinden ve sohbetten. Abi, seni uzun zamandır görmüyorum. Üçüncü kardeşimi de görmedim. Gök gürültüsü tanrısı haykırdı. Birbirimizi kalbimizde tuttuğumuz sürece mesafelerin ne önemi var? Hon yavaşça elindeki çayı kokladı. İyi çay. Zevk açısından sanal evren gerçekliğe kıyasla sönük kalır. Gök gürültüsü tanrısı Hon'a suskun bir şekilde baktı. Abi. Haha. Hon fincanını bıraktı ve gök gürültüsü tanrısına gülümsedi. Öğretmenimin talimatları doğrultusunda.
Bu birkaç yıldır eğitim alıyorum. Bu nedenle sanal evren tarafından dikkatimin dağılmasını istemiyorum. Ah, bana daha önce gönderdiğiniz mektupta şöyle yazıyordu. 3. Kardeş mutlak başlangıç bölgesindeki eleme mücadelelerinde mi? Zaten bitti. Aslında bugün bitti. Gök gürültüsü tanrısı Hon'a baktı. Dolayısıyla 3. Kardeşin bugün vakti olmalı. İkinizin de gelmesini zaten ayarladım. 3 kardeş iyi bir toplantı yapmalı. 3 kardeş arasında. Yıldırım tanrısı da evreni araştırıyor olsa da çoğunlukla Samanyolu'nun içindeydi. Dünyada kaldı. Ancak Hon, ömrünün pek bir kısmı kalmamış olan zaman sektörü Lordu öğretmeni Luo'yu evrende dolaşırken takip etti. Luo Feng'e gelince, o sanal evren şirketindeki dahilerin zirvesi olarak yetiştiriliyordu. Bitti. Hon'un gözleri parladı. Gülümsedi. Öğretmenim, sanal evren şirketinin mutlak başlangıç bölgesine kabul edilebilenlerin hepsinin zirve dahiler olduğunu ve 3. kardeşin orada çok uzun süredir bulunmadığını, dezavantajlı olacağını söyledi. Nasıl oluyor? Sonuçlar. Mutlak başlangıç savaşlarında 38 tane var. İlk 3'e girenler ilk bölgeye meydan okuma hakkına sahip olacak. Gök gürültüsü tanrısı bir gülümseme ortaya çıkardı. 3. Kardeş ilk 3'e girdi. Ah! Hon başını salladı. Sonuç nasıl? Diye sordu. Onunla daha önce yaptığım görüşmeye göre 36 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 0 beraberlik olması gerekiyordu. 2. Sırada yer aldı. Gök gürültüsü tanrısı dedi. İkinci. Hon gülümsedi ve iltifat etti. Gerçekten çok etkileyici. Bilmelisin ki artık devasa balta dojosunun bir parçasıyım. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı. Hon'un öğretmeni, zaman sektörü Lordu devasa baltalı dojo alan Lordu madalyasına sahip biriydi. Bu nedenle Luo dojoya çok daha erken kabul edildi. Tabii ki artık ömrünün çok az bir kısmı kalmıştı. Bu nedenle dojodaki konumu çok yüksek değildi. Ancak müridini iyi yetiştirmelerini sağlamak sorun değildi. Hon, devasa balta dojosu tarafından besleniyordu. Tabii üzerinden çok zaman geçmediği için hala çekirdeğe çekilemedi. Sanal evren şirketi, devasa balta dojomla birlikte insanlığın 5 büyük levyatanından bir diğeri. Hon gülümsedi. Ve her dahi savaşında, 1008 evren ülkesinden trilyonlarca dahinin yalnızca ilk 1000'i çekirdeğe kabul edilir. Dolayısıyla çekirdeğe girmek son derece zordur. Ben bile, şu anda buna sahip değilim. Devasa balta dojosunun merkezine girme yeteneği. Abi, kesinlikle içeri girebilirsin. Gök gürültüsü tanrısı dedi. Hon umursamadı ve gülümsedi. Çekirdek içinde bile seviye farklılıkları var. 3. Kardeşin bulunduğu mutlak başlangıç bölgesi. Sanal evren şirketinin en içteki çekirdeği olarak kabul edilir. Oraya girebilmek. Bunların hepsi zirve noktasıdır. İnsanlığın dahileri. Haha. Dürüst olmak gerekirse. 3. Kardeşle aramızdaki fark giderek büyüyor. Gök gürültüsü tanrısı dudaklarını seyirtti. Hon yine de gülümsedi. İkisi de dahiler olarak kabul edilse de, Luo Feng'in bulunduğu mevcut aşama dahilerin zirvesinin bulunduğu yerdi. Neden seyiriyorsun? Hon gök gürültüsü tanrısına baktı. Ayakta kaldığımız ve gelişmeye devam ettiğimiz sürece, şu anda geride kalsak bile, bir gün biz de zirvede duracağız. Ağabey. 3. Kardeşe kadar kovalayabilirsin. Sana güveniyorum. Ancak benim açımdan, o, şansa bağlı. Gök gürültüsü tanrısı güldü. 3. Kardeş burada. Hon avlunun uzaktaki girişine baktı. Avlunun enfes girişinde, sade bir kıyafet giymiş, kısa siyah saçlarıyla Luo Feng yürüdü ve gülümsedi.
Bir anda girişten 100 metre uzaktaki köşke geldi ve tek boş koltuğa oturdu. Gülümseyerek, büyük ve iki kardeş, uzun zaman oldu. Duydum ki ağabey, Büyük Balta Dojosu'na katılmış mısın? Öğretmenim bana tavsiye verdi. Hon başını salladı. Dojo'da bazı bağlantıları var. Bu benim için daha kolay oldu. Devasa Balta Dojosu fena değil. Luo Feng iltifat etti. Luo Feng'in bildiğine göre Devasa Balta Dojosu, sanal evren şirketinin yanındaki 5'li iki güçlü Leviathan'dan birine aitti. Diğer evren paralı asker ittifakı. Evren 1 Bankası ve Evren Galaksi Bankası'nın gücü biraz daha zayıftı. Görünüşe bakılırsa ruh halin fena değil. Hon, Luo Feng'e gülümsedi. İlk üçe girmeyi başardı. Gök gürültüsü tanrısı dalga geçti. Luo Feng yalnızca çaresizce gülümseyebildi. Doğru. İlk üçe girdi. İblis Dağı'ndaki miras sarayı sayesinde gücü inanılmaz bir oranda artmıştı. Bölge savaşlarının mutlak olarak başlayacağına dair tam garantiye sahipti. Savaşlar da tam beklediği gibi geçti. İlk 12 maçını kazandı. Basit ve kolaydı. Kazanmak için gücünün çoğunu kullanmasına gerek yoktu. Ancak son sınıfların hepsi, Cennet Köprüsü'nün 7 seviyesini erken geçtiği için onları kazanmanın normal olduğunu, ancak en güçlü 5 kişiyle karşılaştığı anda başının belaya gireceğini tartışmıştı. 13 maçında Luo Feng sonunda onlardan biriyle karşılaştı. İlki, kurt adam Ke Luofu'ydu. En güçlü Ke Luofu. Ke Luofu. Luo Feng içeriden mırıldandı. Ke Luofu. Savaşlarda karşılaşılan en güçlü 5 Luo Feng'den birincisiydi. Bu maç çok ilgi çekmişti. Ve Luo Feng son derece ihtiyatlı ve dikkatliydi. Savaşın yeri okyanusun üzerindeki havadaydı. İkisi hemen çatışmadan önce birkaç kelime söyledi. Bir kere başladıklarında, çok kötüydü. Luo Feng ilk olarak bilinç baskısını kullandı ve en güçlü hareketini kullanarak Nanshen silahına güvendi. Ona baskı yapmak için güç kullanıyor. Bilinç baskısı altında Ke Luofu gerçekten biraz etkilenmişti ama bu onu çılgına çevirmişti. Çılgın Ke Luofu son derece hızlıydı. Özellikle de ani hızlanması. Kara bulut mekiğindeki Luo Feng bile ona ayak uydurmakta zorluk çekiyordu. Sadece 3 hamlede. 1. Pençe. Luo Feng'in bıçak dünyası saldırısını engelledi. 2. Yaralı Luo Feng. Üçüncüsü onu hemen öldürdü. Temiz ve basit. Direnç yok. Şaşkın. Bu kayıp Luo Feng'i tamamen şaşkına çevirdi çünkü daha önce Sajin'i mağlup etmişti ve sonrasında İblis notu mirasını almıştı. Bu onun kendine son derece güvenmesini sağladı. Ama 5'in en güçlüsü olan Ke Luofu'nun savaşı bu kadar hızlı bitirebileceğini kim düşünebilirdi? Çok kötü kaybetti. Kaybından dolayı kendini kötü hissettiğinde, son sınıfların hepsi tezahürat yapıyordu. Luo Feng'in gücünün o kadar zayıf olduğunu düşünüyorlardı. O zamanlar Sajin'i yenmiş olsa da, Sajin'in muhtemelen daha önce kendine fazla güvendiğini düşünüyorlardı. Artık Ke Luofu ile tanıştığına göre her şey ortaya çıkmamış mıydı? Kıdemlilerin hepsi Luo Feng'in önce Ke Luofu'ya, ardından diğer 4'e yenileceğini düşünüyordu. 16. Maç. Luo Feng, Sajin'e karşı, Nanshen silahını serbest bıraktığı anda Nanshen silahını kontrol etme gücüyle Sajin'i tamamen bastırdı. Bu maç onun özgüvenini oldukça artırdı. İlk 5'ten farkı o kadar da büyük değildi. Sadece Ke Luofu saçmaydı. Ve bu maç tüm son sınıfları da şaşkına çevirdi. Sajin gerçekten çok kötü bir şekilde kaybetti. Baştan sona dezavantajlı durumdaydı. 20.
Maç. Luo Feng, Ninan'a karşı. Ninan çok kötü niyetli bir insandı. Onun hızının Luo Feng'in hızına yetişememesi üzücüydü. Bir dövüşçünün ani hızlanması ruh okuyucuya yetişemediğinde, o sadece bir hedef haline gelir. Hiç şansı olmadan kaybetti. 28. Maç. Luo Feng kimyager Yu Feng'e karşı. Luo Feng bu maç için çok endişeliydi. Çünkü gördüğü görüntülere göre Yu Feng'in yeteneği çok kötüydü ve kullandığı tuhaf ilaçlar inkar edilemeyecek kadar güçlüydü ve onlara karşı savunması zordu. Son derece dikkatliydi. Savaşın başladığı an, Luo Feng ondan büyük bir mesafe yarattı ve kılıç dünyasını serbest bıraktı. Rakibe baskı yapmak ve onu öldürmek için dünya enerjisini kullanmak. Ancak farkında olmadan yine de ruhuna özel bir ilacın saldırısına uğramıştı. Şans eseri iradesi inanılmaz derecede sağlamdı. Hiçbir tepki vermeden buna dayandı. Rakibini öldürmenin yollarını düşünüyordu. Tehlikelere rağmen kazanmak. Kazandığında Luo Feng, Yu Feng'den bir posta aldı. Çaylak. Benim KEST numarası 6 ilacıma dayanabileceğini beklemiyordum. Ancak, bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacaksın. Bu zafer, mutlak başlangıç bölgesindeki evren seviyesi son sınıf öğrencilerini tamamen şaşkına çevirdi. Kurt adam Ke Luofu, kimyager Yu Feng, bu ikisi son sınıflar arasında en güçlüleriydi. Luo Feng'in Yu Feng'i yenebilmesi onun gücünü kanıtladı. 35. Maç. Luo Feng Ge'ye karşı. Ge'nin nihai hamlesini Luo Feng, Ge'nin Ke Luofu'ya karşı maçında çok daha önce görmüştü. Dolayısıyla hazırlıklıydı. Nanshen silahını kullanarak onu öldürerek Ge'ye yaklaşma şansı vermedi. Toplam 37 maç. Luo Feng 36 kazandı ve 1 kaybetti. 0 beraberlik. Ke Luofu'nun 37 galibiyeti vardı. Kimyager Yu Feng 35 galibiyet, 2 mağlubiyet, 0 beraberlik elde etti. Puanlara göre Luo Feng ve diğer ikisi doğal olarak en yüksekteydi. Böylelikle üçüne ilk bölgeye meydan okuma şansı verildi. Artık üçü ilk bölge savaşlarına katılma hakkına sahip olacak. Ke Luofu, Luo Feng 3 gün önceki pek çok savaşı hatırladı ve sonunda bu savaş onu ürpertti. Onun gücü geri kalan en güçlü 5 kişiden çok daha üstün. Benim Nanshen silahım zaten o kadar fazla güç kullandı ve onu kolayca engelledi. Haha, hala önceki savaşı mı düşünüyorsun? Gök gürültüsü tanrısı köşkün altında güldü. Yalnızca bir bağımlı yüksek başarılar elde edebilir. Hon gülümsedi. Ancak o zaman Luo Feng anılardan uyandı. Bölüm 588 İlk Bölge. Benim hatam. Luo Feng başını salladı. Daha önce Ke Luofu ile olan savaşımı unutamadım. Kötü bir şekilde mi kaybettin? Diye sordu. Hala sormana gerek var mı? Gök gürültüsü tanrısı dalga geçti. Luo Feng çay bardağını kaldırdı. Yavaşça yudumladı. Kullanılan çay yaprakları sanal evrende Pink Hayır şirketi tarafından özel olarak üretiliyordu. Hoş kokulu tat ağzında dönüyordu. Yudumdan sonra haykırdı. Gerçekten de çok kötü bir şekilde kaybettim. Onu bana sanki ilk bölgeye girme konusunda hiç umut yokmuş gibi hissettirdi. Savaşlar başlamadan önce Luo Feng, ilk bölgeye girme hırsıyla doluydu. İblis notu mirasının bir kısmını elde etmişti. Ruh enerjisi genliği hızla sıçramıştı. İlkel bölgeye girme konusunda kesin bir güveni vardı.
Ancak Ke Luofu ile olan savaştan sonra sanki yukarıdan soğuk suyla ıslanmış. Fark çok büyüktü. Kaybetmek iyidir. Hon gülümsedi. Tek sorun kendinize güvenip güvenmediğinizdir. Büyük kardeş. Luo Feng, Hon'a baktı. Gençken ve suikastçı kampında eğitim alırken. Hon'un gözleri anılarla parlıyordu. Fiziksel yetenek açısından biz Çinliler. Beyazlara ve siyahlara kıyasla çok büyük bir farkımız vardı. Geride kalsam da, en korkunç suikastçı olana kadar ilerlemeye devam ettim. Ve başlangıçta bunu başaranlar daha büyük yeteneklere ve daha güçlüye sahiptim. Onları aştım. Luo Feng sessizce dinledi. Buradan, Hon, Luo Feng'e gülümsedi. 3. Kardeş. Yetenek önemli ama mutlak değil. Harika bir yeteneğin var ve hızlı antrenman yapıyorsun. Sorun değil. 10.000 yıl antrenman yapacaksın ve ölümsüz olacaksın. Ben mi? Ben sadece antrenman yapacağım 100.000 yıl boyunca. 1 milyon yıl boyunca ölümsüz olmak. Bu da işe yaramaz mı? Kim bilir? Hatta daha büyük yeteneklere sahip olanlar ilk önce düşebilir. Luo Feng fark etti. Öğretmeni bir keresinde, kendi sektör lordu seviyesindeki resmi seviyedeki bir ölümsüzü öldürebilecek mutlak dehadan bahsetmişti. O da düşmemiş miydi? O ölümsüz bile olmadı. Dolayısıyla, belirli bir dönemdeki şok edici gelişme o kadar da önemli değil. En önemli şey istikrar ve uzun ömürlülüktür. Hon, Luo Feng'e baktı. Eğitimle ilgili en önemli şey kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak değil. Sadece kendinizle karşılaştırmaktır. Gelişmeye devam ettiğiniz sürece, kendinizi aşmaya devam edin. O zaman eninde sonunda daha da güçleneceksin. Bir gün, sen farkına varacaksın. Tüm dünyada başka bir rakip bulamayacaksın. Bir numara olacaksın. Luo Feng sessizce dinledi. Ağabeyi Hon'a karşı büyük bir saygıyla doluydu. Güç açısından çok daha güçlüydü ancak zihinsel durumu açısından ağabeyi Çin tarihinin azizleriyle kıyaslanabilirdi. Haha ağabey, o zamanlar böyle mi bir numara oldun? Gök gürültüsü tanrısı Luo Feng'e gülümsedi. Hon'un gözleri sakindi. Başını salladı ve gülümsedi. O zamanlar sadece sadık mızrağım vardı. Bununla çalıştım ve eğitildim. Her seferinde bir adım kendimi aşarak. Büyük Nirvana sırasında çoktan dönüştüğümü fark etmedim bile. Dünyanın bir numaralı insanı. Luo Feng, ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlaşıldı. Acele edemem. Ayakta kalmalı ve kendi sınırlarımı kovalamalıyım. Luo Feng dedi. Hon memnun bir şekilde başını salladı. Yaklaşık 3 saatten fazla kendileriyle sohbet eden 3 kardeş. Sonunda ayrıldı. Büyük kardeş eğitimine devam etti. 2. Kardeş kendi işleriyle meşguldü. Luo Feng miras eğitimine devam etmek için geri döndü. Bir şeyin farkına vardı. Onlarla her buluştuğunda, bir tür aydınlanma elde ediyor. Önündeki yolu biraz daha net görüyordu. Zihinsel durum açısından 2. Kardeş benden daha güçlü ve ağabey zaten tamamen farklı bir yerde. Luo Feng, ağabeyi henüz tam anlamıyla başarılı olmasa da, geniş evrende kesinlikle parlayabileceği bir günün geleceğini hissetti. Bu duygu tamamen içgüdüsünden kaynaklanıyordu. Her ne kadar sakin bir şekilde konuşsa da kendine olan güveni iliklerinde hissediliyordu. Mutlak başlangıç savaşlarının bitiminden sonraki 2 günde ilk bölge savaşları başladı. İlkel bölgede yalnızca 5 evren seviyesi olduğundan, tüm savaşları bir günde sona erecekti. Ve belli ki, İlk bölgedeki savaşlar diğer bölgelerden birçok dahinin dikkatini çekmişti. Sayısız sayıda kişi onların savaşlarını izliyordu.
Mutlak başlangıç bölgesi. Manka Prensi Wuka'nın villası. Luo Feng, Rong Jun ve Wuka oturma odasında toplanmış. Şarap içmiş ve ekrandan ilkel bölge dahilerinin birçok savaşını izlemişlerdi. Ah, benim villam. Yakında buradan, gökyüzüne ve kara bölgesine gitmek zorunda kalacağım. Wuka kanepesine oturdu ve yüksek sesle bağırdı. Luo Feng ve Rong Jun'a baktı. Siz iki serseri, bizim mutlak başlangıç kahramanlarımız, birlikte olmalısınız. Biriniz ilk üçe girdiniz ve diğeriniz burada kalacak. Luo Feng ve Rong Jun güldü. Eleme mücadelelerinde Luo Feng ikinci. Rong Jun ise 19. sırada yer aldı. Rong Jun sıyrılıp ilk 20'ye girmeyi başardı. Bu şekilde gökyüzü ve kara bölgesinde rekabet etmesine gerek kalmadı. Mutlak başlangıç bölgesinde kalacağının kesin olduğu söylenebilir. Ancak Wuka sürpriz olmadan son 6'da yer aldı. Diğer 6 acemi, Wuka, Ao Patella, Lancelot, Ai Chen, Jiang Mo ve Qian Shui arkadan gelen 6 kişiydi. Wuka'nın sondan 6 NCI olması zaten kötü değildi. Ancak gökyüzü ve kara bölgesinin ilk 10'uyla savaşmak üzereydiler. 6'sı dışında diğerlerinin hepsi Cennet Köprüsü'nün 6 seviyesini geçmişti. Gökyüzü ve kara bölgesine gitmeye hazırlanıyorlardı. HMPH. Her yeni gelen grubu aynı süreçten geçer. Dezavantajlı duruma düşerler ve bir bölgeye geri gönderilirler. Sonuçta biz yeniyiz. Wuka, Luo Feng ve Rong Jun'a baktı. Siz ikiniz beni bekleyin. Hızla mutlak başlangıca döneceğim. Tamam, bekleriz. Rong Jun güldü. Çok çalışın Prens Wuka. Luo Feng dalga geçti. Ekranda yayınlanan maç bittikten sonra Fei Tuo ve Long Yun'un maçı çoktan bitmişti. Long Yun kesinlikle acınası, diye bağırdı. Sağ. Rong Jun başını salladı. O gerçekten ilkel bölgenin diğer üyeleriyle aynı seviyede değil. Luo Feng de başını salladı. İlk bölgede 3 son sınıf ve 2 yeni olmak üzere toplam 5 kişi vardı. İkisi elbette dahilik savaşındandı. Bolin ve Long Yun. Bolin Luo Feng tarafından teşvik edildikten sonra sonunda bizim yenilmez bir dahi olmadığımızı, yeteneklerini aşırıya kaçmak için harcamanın aptalca bir şey olduğunu fark etti. Dolayısıyla anayasası olarak alana sahip olmayı değiştirdi. 2 yıl önce Cennet Köprüsü'nün 7 seviyesini çoktan geçmişti. 3 son sınıf öğrencisi Fei Tuo, Simayan ve Mo Luo'ydu. Fei Tuo, Göksel Köprü'nün 8 seviyesini geçen tek sanal evren şirketi evren seviyesi üyesiydi. Simayan ve Mo Luo 7.'yi geçmişlerdi. Tabii ki uzun zaman önce geçmişlerdi. Long Yun acınası bir insan. Tanıştığı herkese kaybediyor. Ben olsaydım çoktan pes ederdim. Ne anlamı var? Wuka başını salladı. Yakın bile değiller. 5 kişiden biri 8 seviyeyi geçmişti. Diğer 3'ü 7 seviyeyi geçmişti ve sadece Long Yun 5 seviyeyi yeni geçmişti. Onu küçümseme. Luo Feng ekrandaki Long Yun'un bedenine baktı. Kaybedeceklerini bilen ve yine de savaşmaya devam edenler normal insanlar değil. Rong Jun başını salladı. Bakın. Mo Luo. Bolan'a karşı. Wuka bağırdı. Luo Feng ve Rong Jun dikkatlerini topladılar ve ilk bölgedeki 2 acemiden ekrana baktılar. Sadece Bola'nın biraz direnç yeteneği vardı. Ancak kıdemlilerin en güçlüsü Fei Tuo ile karşılaştığında gerçekten kötü bir şekilde kaybetti. Hem o hem de Mo Luo 7 seviyeyi geçmişlerdi. Rong Jun şunu vurguladı. Ve her ikisi de yakın dövüş savaşçıları. Bu savaşta, belki Bola'nın biraz umudu var. Luo Feng başını salladı. Doğru. Biraz umut vardı.
Yalnızca biraz. Savaş başladı. Bola'nın kılıç hareketi inanılmaz derecede keskindi ve hareketi saçmaydı. Ancak Moluo, Bola'nın birçok saldırısını engellemek için canavar yumruğunu kullanarak yerinde durdu. Çatışma sahnesi dağların ve ormanların tamamen yok olmasına neden oldu. Bola'nın her bıçağı gezegenin yüzeyinde büyük kanyonlara neden oldu ve Moluo'nun her yumruğu ve tekmesi karaya büyük zarar verdi. Bir anda 10 kereden fazla değiş tokuş yaptılar. Moluo fırsatı yakaladı ve bir bacağını feda ederek yaklaşıp Bola'nı öldürdü. Kükreme. Moluo'nun gözleri vahşilikle parladı. Sağ kolu sarmal bir yılan gibi uzandı ve Bola'nın boynunu yakaladı. Kaça! Bir anda boynunu kırdı. Parmakları Bola'nın kafasını delip geçti. Bola'nın öldü. Sessizlik. İzleyen Luo Feng, Rong Jun ve Wuka bir süre sessiz kaldılar. Bola'nın gücü hiç de zayıf değildi ancak yine de ilkel bölgenin kıdemlileri tarafından öldürüldü. Ne korkunç yakın dövüş. Wuka yavaşça dedi. Wuka da yakın dövüş savaşçısıydı ancak onunla Moluo arasındaki fark çok büyüktü. Korkutucu. Rong Jun da kaşlarını çattı. Luo Feng nefesini tuttu ve izledi. Zihninde Moluo'nun Bola'nı yakalayıp onu öldürdüğü anı hatırladı. Tekrar tekrar oynattı. Düşündükçe ifadesi daha da ağırlaştı. Moluo'nun canavar yumruğu gerçekten dikkat çekici. Tıpkı bir tilki, piton, vahşi kurt, kaplan gibi, cesur, marifetli, uğursuz, tamamen doğaldı. Bu canavar yumruğu onun yarattığı bir şey ve diğerleri sadece diğerlerinden öğreniyor. Luo Feng içinden şunu düşündü. Kişinin kendi yarattığı tekniği kullanmak, daha fazla gücü açığa çıkarmak daha kolay olurdu. Moluo çok güçlü. Fakat, nedense Luo Fu'nun hala daha güçlü olduğunu hissediyorum. Luo Feng kaşlarını çattı. Ve Luo Fu yalnızca mutlak başlangıç bölgesinden. Tuhaf. Moluo'nun gücü. Luo Feng temkinli davrandı. Ancak Luo Fu'nun gücü onu umutsuzluğa düşürdü. Umut yok. Wuka kanepede bağırdı. Bol'un Moluo'ya yenildi. Muhtemelen dövüşçünün basına yenilirdi hipnozcu Simayan. O zaman Long Yun'la birlikte ilk bölgenin son üçü olmaya hazır olurdu. Sanal Evren Şirketi'nin kuralları şunlardı. İlk bölgenin en alttaki üçü, mutlak başlangıç bölgesinin en üstteki üçü ile birlikte birincil bölge yuvası için mücadele edecek. Şimdi görünüşe bakılırsa, Uzun Yun ve Bol'un son üçte yer alacaklar. Fei Tuo, Göksel Köprü'nün 8 katını geçen tek kişi olarak, açıkça istisnai bir varlık olarak, hiçbir sorun yaşamadan bir sırayı alacaktır. İlkel bölgenin son biri Bol'un. Yani başka bir Uzun Yun olabilir. Sonuncu kim olabilir? Wuka kaşlarını çattı. Kesinlikle ya Moluo ya da Simayan olacak. Rong Jun, Luo Feng, sence kim olacak? Dedi. Luo Feng kaşlarını çattı. DSÖ. Moluo. Son üçte olduğu sürece o olmalıydı. O zaman Luo Feng onunla dövüşme şansını yakalayacaktı. Onu kesinlikle kişisel olarak yenmem ve üzerine basmam gerekiyor. Kesinlikle. Luo Feng'in uzun süredir çözmesi gereken bir kini vardı. Eleme savaşları bunu açığa vurma şansıydı. Gerçekte olsa bile Luo Feng hoşgörülü olmazdı. Moluo o zamanki tekmesinden beri. O karar vermişti. İkisinden biri ölmek zorunda kaldı. Bölüm 589, toz yerleşti. Luo Feng, Rong Jun ve Wuka kanepede oturup ekranı izlediler.
Ekranda ilkel bölgenin savaşları sürüyordu. Savaşların yarısı bitti. Yakında Molu Simayam'a karşı olacak. Buka şarabını kaldırdı ve bacak bacak üstüne attı. İkisinden kaybeden kişi geride kalmak için savaşmak zorunda kalacak. Luo Feng ekrana baktı. Kesinlikle kaybeden Moluo olmalıydı. Moluo'nun devasa ilkel bölge villasında, geniş çimenlik alanda bağdaş kurup oturdu ve önceki savaşlar hakkında sessizce düşünmekten keyif aldı. Bola'nın bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Kısa süre önce Cennet Köprüsü'nün 7 katını geçmişti. Ama aslında ben onu öldüremeden beni ağır şekilde yaraladı. Tıpkı mutlak başlangıçtaki kıdemliler Sajin, Ninan ve 7 seviyeyi yeni geçmiş diğerleri gibi. İki yeni üyeden hiçbirinin ona sorun çıkarmasını beklemiyordu. Molu kolaylıkla hepsini öldürebilirdi. Ancak Bola'nı öldürmek için bir bacağını feda etmesi gerekiyordu. Bu neyi temsil ediyordu? Bu, güçlerinin yakın olduğu anlamına geliyordu. Onun gücü, mutlak başlangıç bölgesi arasında bile Keluofu'dan sadece biraz daha zayıf olacaktır. Moluo bağırdı. 2 yıl önce 7 seviyeyi yeni geçmiş bir acemi. O kadar güçlü ki, bilmiyordu. Bola'nın uzay kanunundaki yeteneği dehşet vericiydi. Bunun nedeni onun gururlu olması ve evren tabletini hem zaman hem de uzayı aynı anda incelemeyi seçmesi ve bu nedenle çok fazla zaman kaybetmesiydi. Artık dikkatini uzay kanunlarına odaklamıştı ve gösterdiği gelişme şok ediciydi. Bol'un zaten mağlup oldu. Artık bir tehdit değil. Artık Simaya'nı yenmem gerekiyor. Kaşlarını çattı. İlkel bölgenin 3 kıdemlisi. Feituo mutlak bir numaraydı. 8 seviyeyi çoktan geçmişti. Tabii ki olağanüstüydü. Moluo ve Simayan güçlü yönlere yakındı. Önceki savaşlarda Simaya'nı yendim. Ve sonraki savaşlarda, o Keluofu'yu yendi. Moluo düşündü. O bir hipnozcu. Keluofu'ya karşı güçlü. Ancak, hem Keluofu hem de ben savaşçıyız. Ve onun son birkaç yüzyıldaki gelişimi şok ediciydi. Geçmişteki eleme mücadeleleri çok tehlikeliydi. Ancak geçen sefer sadece güç olarak bana yakındı. Ancak şimdi, Luo Feng'e karşı olan görüntülerine bakılırsa gücü çoktan benimkini aştı. Moluo kaşlarını çattı. Sıkıntılıydı. Kurt adam Keluofu. Gücünün yükselişi çoğunlukla son 200 yılda gerçekleşti. Önceden güçlü olmasına rağmen sadece kimyager Yu Feng ile kıyaslanabilirdi. Ancak şimdi tamamen liderliği ele geçirmişti. Tamamen farklı bir seviyede. Luo Feng bile onun tarafından tamamen bastırılmıştı. Moluo, görüntüleri izlerken Keluofu'nun onu çoktan aştığını biliyordu. 6 kişinin birincil bölge için savaştığı ve Keluofu'nun 6 sırada yer aldığı Simayan'a yenildiğim an, hiç umudum kalmayacak. Moluo başını salladı. Önemli değil. İlkel bölgede kalmalıyım. Nasıl? İfadesi karmaşıktı. Luo Feng'in gücü karşısında şok olsa da şu anda Keluofu için daha çok endişelendiği açıktı. Sadece tek yön. Simaya'nı yen. Bu şekilde ilk 2'de kalacağım. Moluo derin bir nefes aldı. İlk 2'ye girdiğimde diğerleriyle yarışmama gerek kalmayacak. Simaya'nın Keluofu ile savaşmasına izin vereceğim. Simayan'a karşı kazanmalıyım, düşündü. Bir anda, sanal evren sisteminin sesi kulaklarında çınladı. Moluo, ilk bölge evren seviyesinde savaşlar. 3. Maçınız başlamak üzere. Rakibiniz Simayan. Eş zamanlı olarak bileğindeki ekranda bilgiler görüntülendi ve arenaya nakledildi. Soğuk rüzgarlar uğuldadı. Kaz tüyü büyüklüğünde kar taneleri uçuştu.
Buz inanılmaz derecede kalındı. Buzun üzerinde iki silüet belirdi. Moluo. Bir kükreme yankılandı. Simayan. Moluo gülümsedi. Uzakta uçan bir ruh silahının üzerinde duran siyah cübbeli mor saçlı bir genç gökyüzüne uçtu. Alnında karmaşık mor bir gravür vardı. Mor gözlerinde tuhaf bir şeytani enerji vardı. Bu mor saçlı genç bir hipnozcu olan Simayan'dı. Dahi yarışmasından hipnozcu Cialai Zir'de bir hipnozcuydu ancak Simayan'a kıyasla çok daha zayıftı. Moluo. Simayan'ın gözleri soğuktu. Uçan silahının üzerinde durdu ve aşağıya baktı. Bu savaşta kim kaybederse, kalmak için mücadele etmek zorunda kalacağını açıkça belirtmelisiniz. Ve Keluofu'nun 1000 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduğu açık. Ben onun felaketiyim. Pek şansım yok. Sana gelince, üzgünüm ama burada kesinlikle kaybetmen gerekecek. Tek tırnak. Moluo'nun ifadesi anında ağırlaştı. Basınç. İlkel bölgenin tüm mutlak dehalarının hepsi baskı altındaydı. Dikkatsiz oldukları anda yerlerinden atılırlardı. Tıpkı Keluofu'nun güç patlaması gibi. İki pozisyonu da riske attı. Keluofu ile tanışırsam muhtemelen kaybederim ama onunla dövüşmeme gerek yok. Çünkü burada kesinlikle kaybedeceksin. Moluo kükredi ve şiddetle yere vurdu. Kalın buz tabakası anında parçalandı ve sayısız buz parçası okyanusa düştü. Çok daha fazlası her yöne dağıldı. Şimşek gibi parladı ve yumrukları yanan bir kayan yıldız gibi Simayan'ın önüne koştu. Gümbürtü. Bir yumruk. Simayan'a doğru atılan kayan bir yıldız gibiydi. Etrafındaki alan çarpıktı. Haha, çok yavaşsın. 10 kilometre uzaktaki Simayan uçan silahıyla güldü. Bunun benim illüzyonum olduğunu göremiyor musun? Moluo şiddetle yumruğunu geri çekti ve uzaktaki Simayan'a bakarak buzun üzerine indi. Az önce hoşgörülü davrandım ama artık yok. Simayan güldü ve biçimsiz bir ruh enerjisi doğrudan Moluo'nun ruhunu deldi. Hipnotizma çoktan içeri sızmıştı. Bu savaş, aralarında Luo Feng, Rong Jun ve Wuka'nın da bulunduğu sanal evren şirketinin merkezindeki on binlerce dahi tarafından izleniyordu. Ekranda, üçü de sertçe baktı. Güçlü, deli, vahşi. Sizce kim kazanacak? Wuka sıradan bir şekilde şunları söyledi. Rong Jun da gülümsüyordu. Sadece Luo Feng sahneye yapışmıştı. Bilinci bir yapay zeka gibi savaşın sonucunu hızla hesaplıyordu. Her hareketle nasıl başa çıkacaktı? Şüphesiz Moluo'nun kaybetmesini diliyordu. Ancak savaş sahnesinde, Simayan'ın hipnozu korkunç olsa da, Moluo savaşırken gerçekten de vahşi bir canavarın saldırısına benziyordu. Hipnozdan etkilenmiş olmasına rağmen hızla hipnozdan kurtuldu ve bir kez daha Simayan'ı kovaladı. Simayan, mesafe yaratmak ve hipnozunu serbest bırakmak için elinden geleni yaptı. Başarılı olduğu anda, saldırmak için hemen ark kılıcını ve ruh silahını kullandı. Gürültü, gökler ve yer bir anda sonsuz bir alev denizine dönüştü ve içinde 1 trilyondan fazla Simayan vardı. Moluo, 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 Moluo. 1 trilyon Simayan aynı anda konuştu ve merkezdeki Moluo kaşlarını çatarak etrafına baktı. Trilyonlardan hangisinin gerçek olduğunu düşünerek sakince analiz etti. Simamian, bu en yeni hipnoz. Alev dünyası yanılsaması adını aldı. Ölmek. Moluo aslında gözlerini kapattı ve bakmadı. Beklerken odaklandı. Buraya. Moluo şimşek gibi parladı. Bacakları bıçak gibi öldürmek için ileri doğru fırladı. Puçi. Moluo gözlerini açtı. Göğsünde açık bir yara olan Simayan'ı gördü. Taze kan fışkırıyordu.
İç organlarını bile görebiliyordu. HMPH. Moluo gülümsedi ancak gülümsemesi hızla kayboldu. Kafası ikiye bölündü ve vücudu yere düştü. Moluo öldü. Gerçek fantezidir ve fantezi gerçektir. Uzakta ağır yaralanan Simayan uçan silahının üzerinde duruyordu. Yüzü solgundu ve cesede gülümseyerek, gözlerini kapatmanın yeterli olduğunu mu düşünüyorsun? İlkel bölge. Moluo'nun vilası. Aslında kaybettim. Aslında kaybettim. Moluo çalışma odasında oturdu ve yumruğunu sertçe kavradı. Tırnakları avucuna saplanmıştı. Gözleri hala yenilgiyi kabul edemiyordu. Yine de onun hamlesine boyun eğdim. Gerçek bedenindeki yanılsamayı çoktan aştığımı sanıyordum. Beklemiyordum. Hasarı almak ve saldırmak için başka bir ortam yerleştirmek için gerçek bedenini kullandı. Gerçek fantezide. Fantezi gerçeğin içinde. Moluo gerçekten de Simaya'nın ateş ve uzay kanunu karışımının inanılmaz bir seviyeye ulaştığını belirterek başını salladı. Bu çok sıkıntılı. Kaşlarını çattı. Şimdi slot için yarışmam gerekiyor. Ben, Bolin, Longyun, Ke Luofu, Yufeng, Luofeng, altısı bir temel bölge slotu için yarışıyor. Diğer 5'i başarısız olacak ve mutlak olana yeniden girecek başlangıç bölgesi. Ke Luofu, hiçbir garantim yok. HMPH, Luofeng'in de ilk 3'e girmesini beklemiyordum. Onunla uğraşamam. En büyük rakibim hala Ke Luofu. Moluo artık düşünmedi. Hızla Ke Luofu'nun önceki savaş görüntülerini buldu ve onları ciddi bir şekilde inceledi. Mutlak başlangıç bölgesi. Wuka'nın villası. Luofeng ve diğerleri kanepede oturup Moluo ve Simaya'nın savaşının görüntülerini izliyorlardı. Hipnozcu gerçek saldırıları. Gerçeği fanteziyle. Fanteziyi gerçeği mükemmel bir şekilde karıştırıyor. Rongjun iltifat etti. Bir hipnozcunun en yüksek seviyesinin, kişinin tüm hayatını bu illüzyonun içinde yaşamasını sağlayarak illüzyonun gerçek olduğunu düşünmesini sağlamak olduğunu duydum. Luofeng başını salladı. Gözleri neşeyle parlıyordu. Çok güzel. Ortalık yatışmıştı. İlk bölgeden ilk bölge yuvası için yarışmaya katılacak kişiler Bolin, Longyun ve son olarak Moluo'ydu. Tanrı bana bu şansı verdi Moluo. Burada ilk önce sana basacağım ve seni gelecekte gerçekliğe yerleştireceğim. Luofeng gözlerini kıstı. Bölüm 590, Yarışma. Yuqiang Dağı'nın halka açık bölgesinde geniş bir antik yol vardı. Yolun tamamı siyah taştan yapılmıştı. Luofeng orada tek başına rahat bir şekilde yürüdü. Bir süre sonra, Bayan Villa, Luofeng başını kaldırıp bölgedeki birkaç kelimelik lüks restorana baktı. Büyük salonun dışında insanları karşılayan güzel ve yakışıklı personel vardı. Tam burada, Luofeng içeri girdi. Majesteleri Luofeng, lütfen beni takip edin. Tüylü kuyruklu bir sektör lordu hanım gülümsedi ve yolu gösterdi. Luofeng bu kadını takip etti ve yürüyen merdivende durdu. Hızla en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak o zaman durdu. Restoranın en üst katında insan yapımı bir nehir vardı ve onu çevreleyen antik ağaçlar vardı. Orada zarif, koyu altın rengi bir yemek masası vardı. Etrafında 7 sandalye vardı. Sandalyelerde oturmak kişinin çevreye tamamen bakmasına, yüksek seviyede balık tutmasına, yüzmesine, yemek yemesine olanak sağlıyordu. Bu Yuqiang Dağı'nda sayısız dahi toplanmıştı. Gerçekten abartılı bir yer. Buradan,
Bu en yüksek seviyeye ulaşabilenler en azından ilkel bölge üyeleri ya da üst kademedeki güçlü ölümsüzlerdi. Majesteleri Luo Feng, önce ben gideceğim. Sektör Lordu hanımefendi eğilerek selam verdi ve gitti. Luo Feng nehir kenarına baktı. Koyu altın renkli masanın etrafında 7 sandalye vardı. Sadece bir tanesi doluydu. Sarı kürklü bu cesur adam rahat giyinmişti. Ağzında dişler görünüyordu. Kurt adam Ke Luofu. Ke Luofu. Luo Feng gülümsedi ve yürüdü. Adam Luo Feng'e bakmak için döndü ve nadir görülen bir gülümseme sergiledi. Bardağını hafifçe kızarttı ve bir daha konuşmadı. Luo Feng içeri girdi ve oturdu. Bir bardak kaptı ve birçok şarap çeşidinin bulunduğu yan raftan kendine bir içki doldurdu. Yandaki sandalyeye sabırla oturdu. Uzaktaki kapı bir kez daha açıldı ve tüylü kuyruklu sektör lordu hanım gülümsedi ve bir genç getirdi. İçinde, güçlü ve sağlamdı. Boğa boynuzlu miğferiyle bir dağa benziyordu. Gözleri derin ve derin görünüyordu. Bakışlarına girdiği an Luo Feng'in üzerine düştü. Uzun Yun, Luo Feng oturdu ve ona kadeh kaldırdı. Lu Feng, Long Yun'un gözlerini kısarken parlıyordu. O zamanlar aynı dahiler grubundan en iyi dahilerden biriydi ve ilkel bölgeye girdi. Ancak sanal evren şirketine katıldıktan sonra son birkaç yüzyıl içinde Luo Feng tarafından çok geride kalmıştı. Çok açıktı. Bu yarışma savaşında en az umudu olan kişi oydu. Long Yun gelmişti. Çok hızlı bir şekilde Yu Feng de geldi. Ardından Bolin ve en sonunda da Mo Luo geldi. Herkes benden erken. Mo Luo basit bir altın zırh giymişti. İçeri girerken gülümsedi ve aynı anda el salladı. Ke Luofu. Uzun zaman oldu. Yu Feng. Ke Luofu ve Yu Feng hafifçe başlarını salladılar. Bolin, Uzun Yun, bağırırken gülümsedi. Bir sandalyede oturuyordu. Sonunda bakışları Luo Feng'e indi ve gülümseyerek şöyle dedi. Luo Feng, yenilerden, en çok saygı duyduğum kişi sensin. Gelişimin şok edici. Seninle tanışabilmek beni gerçekten mutlu ediyorsun. Gerçekten mi? Luo Feng soğuk bir şekilde mırıldanarak oturdu. Ke Luofu, Bolin ve diğerleri hemen Luo Feng'e bakmak için döndüler. Luo Feng onun tutkulu selamlamasına soğuk bir şekilde tepki verdi. Bu onlara şunu hissettirdi. Luo Feng eskisinden daha soğuktu. Hua, katın başka bir kapısı şiddetle açıldı ve gümüşi beyaz cübbeli kel bir adam içeri girdi. Etrafındaki yer ve gökler çok daha parlak görünüyordu. Yürürken gülümsedi ve, herkes burada, dedi. Şua, Ke Luofu, Luo Feng ve geri kalan 6 kişi ayağa kalkıp saygıyla eğildiler. Lordum, herkes burada olduğuna göre söylenmesi gereken her şeyi açıklayacağım. Kel adam onların yanında durdu. Oturmadı. Ayağa kalktı ve 6'ya gülümsedi. Mutlak başlangıç evreni seviyesi ilk 3 Ke Luofu, Luo Feng ve Yu Feng. İlk bölge son 3. Mo Luo, Bolin ve Long Yun. Siz altınız final için bir yarışmaya katılacaksınız. Kurallar basit. Herkes diğer 5'e karşı bir kez mücadele edecek. Kazanan 1 puan alacak. Aksi takdirde siz 0 puan alacaksınız. Kazananı son puan belirleyecek. 1. Savaşçı tek birincil bölge yuvasını alacak ve birincil bölge üyesi olacak. Diğer 5'e gelince, mutlak başlangıç bölgesine gireceksiniz. Kel adam gruba gülümsedi. Herkes anladı mı? Anlaşıldı. 6'lı saygıyla cevap verdi. Çok güzel. Kel adam başını salladı. Şimdi savaşlarınızın sırasını ayarlamaya başlayacağım. Bunu takiben orta havada ileriyi işaret etti ve otomatik olarak bir ekran belirdi.
Luo Feng ve diğer isimleri orada süzüldü ve ardından hareket ettiler. Anında, savaş işlemleri ortaya çıktı. Bunlar sizin savaşlarınız. Kel adam şöyle dedi. Herkes 5 savaş yapmak zorunda kalacak. Toplam 15 maç. Kendi savaşlarınıza yakından bakın. Luo Feng hızla ekrana baktı. Herhangi bir zamanda 3 maç aynı anda gerçekleşti. Açıkçası bu en büyük verimlilikti ve kendi sırası şöyleydi. Luo Feng, Bolan'a karşı ilk maçında. Luo Feng, Mo Luo'ya karşı 2 maçı. Luo Feng, Long Yun'a karşı 3 maçında. Luo Feng, Yu Feng'e karşı 4 maçında. Luo Feng, Ke Luofu'ya karşı 5 maçında. Hepiniz bunu açıkça gördünüz mü? Kel adam 6'ya baktı. 6'lı başını salladı. Resmi meseleler halledildi. Herkes bu öğle yemeğinin tadını çıkarabilir ve birbirini tanıyabilir. Kel adam gülümsedi ve oturdu. Yarın savaşlar başlıyor. Her şey bir gün içinde halledilecek. 6'lı oturdu. Çok hızlı bir şekilde. Daha önce hazırlanan tüm lezzetler gönderildi. Şarap ve yiyecek ve benzeri. Tüm lüks yiyecekler. Herkes yedi ve sohbet etti. Bunlardan en tutkulusu Mo Luo'ydu. Long Yun da ara sıra gülümsedi ve konuştu. Bolin, Ke Luofu gibi. Yu Feng ve Luo Feng neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Teorik olarak Luo Feng düşmanca bir insan değildi. Ancak Mo Luo'yu gördükten sonra sosyalleşme konusundaki tüm ruh halini kaybetmişti. Ancak Mo Luo bunu umursamıyormuş gibi görünüyordu. Canlı bir insandı. Çoğunlukla o konuşuyordu. Masanın tüm atmosferini canlandırıyordu. Sanal evren şirketinin kel ölümsüz üst kademesi bile ara sıra gülümseyip konuşuyordu. Gel, Luo Feng, sana kadeh kaldırayım. Mo Luo gülümsedi ve şarap kadehini kaldırdı. Endişeli Luo Feng'e baktı. Sessizlik. Grup uzun zamandır Luo Feng'in bugün özellikle soğuk olduğunu hissetmişti. Hepsi ona baktı. Sonuçta masada ölümsüzler vardı. Herkesin saygı göstermesi ve masayı katılaştırmaması gerekiyordu. Özür dilerim. İçmek istemiyorum. Luo Feng bardağını tutarken mırıldandı. Orada duran ve kaşlarını çatan Mo Luo rahatsız görünüyordu. İkimiz de birlikte zor zamanlar geçirdik. Bu kadeh kaldırarak bana biraz yüz göstermez misin? Kaşlarını çattı. Bunu içtiğimizde, önceki tüm kinlerimizi unutacak mıyız? Unut gitsin. Luo Feng, yemeğini yemeye dönmeden önce Mo Luo'ya baktı. Onu hiç umursamadı. Mo Luo'ya olan kini çok büyük olmasına, sanal evrende kimseyi öldürememesine ve ölümsüzlerin orada onlarla birlikte oturmasına rağmen, onu hiç rahatsız edemiyordu. Bir içki bile mi yok? Mo Luo ciddiyetle söyledi. Masanın etrafındakiler bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiler. Luo Feng onu görmezden gelmeye devam etti. Baba, Mo Luo camı şiddetle masaya çarptı. İfadesi çirkindi. Luo Feng'i işaret etti ve kükredi. Luo Feng, seni ne kadar kötü biri olarak görüyorum. Demon Knot Mountain'da, arkandan bıçaklaman neredeyse hayatımı kaybetmeme neden oluyordu. Nefret ediyordum iliklerine kadar. Ancak hepimiz sanal evren şirketinin üyesi olduğumuz için kin tutmak istemiyorum. Sana kadeh kaldırarak saygı gösterdim. Kinimizi unutmak için. Seni beklemiyordum. Tırnak işareti. Arkadan bıçaklamak mı? Bolin, Ke Luofu ve diğerleri de şoktaydı. Luo Feng şiddetle başını kaldırdı. İfadesi kül rengiydi ve Mo Luo'ya sert bir şekilde bakıyordu. Mo Luo, Luo Feng'e soğuk bir şekilde gülümserken öfkeli görünüyordu. Ama yine de tatmin olmuştu. Daha önceki savaşların görüntülerine bakılırsa, bu Luo Feng gerçekten çok güçlü. Yu Feng'den daha güçlü.
O benim için bir tehdit olabilir. Bu şansı onu kızdırmak ve çılgına çevirmek için kullanacağım. Yüzleşme zamanı geldiğinde, onu içindeki öfkeden patlatmak için sadece birkaç kelime kullanmam gerekecek. O duruma girdiğinde, sadece gücünün %70-80'ini kullanabilirsem çok daha kolay kazanacağım. Onu yenebildiğim sürece başkaları için endişelenmeme gerek kalmayacak. Sadece Ke Luofu, Mo Luofeng. Luofeng'in zihinsel durumunu tamamen hesaplamıştı. Sanal evrende intikam almanın kesinlikle bir yolu olmadığına ve Luofeng'in herhangi bir kanıtı olmadığına göre, kayıt mı alınmış olabilir. Ancak oyunların gerçekliği %100 simül edebildiği ileri teknoloji sayesinde, hangi görüntülerin sahtesi yapılamaz? Bunlar kesinlikle kanıt olarak kullanılamaz. Sinirlenmek, öfkelenmek, patlayana kadar öfkelen. Ancak sanal evren ağında bana hiçbir şey yapamazsın. Yarın savaştığımızda ve duyguların seni yendiğinde kesinlikle kaybedeceksin. Molu o kendinden emindi. Pat. Başlangıçta öfkeli ve sessiz bir ifadeyle orada oturan Luo Feng ayağa fırladı ve ona şiddetli bir şekilde yumruk attı. Arada sadece birkaç metre varken Luo Feng'in yüzünü parçalayan yumruğuna tepki veremedi. Burnu anında kırıldı. Dişleri kırıldı ve yere düştü. Yüzünde bir göçük oluştu. Bang. Baba. 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 Mo Luo'nun 4 uzuvları anında kırıldı. Luo Feng'in hareketi anında ve hızlıydı. Tıpkı Mo Luo'nun onu çok yakın mesafeden bıçaklaması gibi. Gürültü. Mo Luo arkadaki kadim bir ağaca çarptı. Bir gürlemeyle ağaç parçalandı ve Mo Luo yere düştü. Uzuvları tamamen kırılmış ve kasları parçalanmıştı. Direnmenin hiçbir yolu yoktu. Luo Feng daha sonra vücudunun üzerine oturdu ve yüzünü çılgınca yumruklarken iki yumruğu da bulanıklaştı. Bang, 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 bang. Her yumruk birbirine bağlı. Ses şok etti. Luo Feng yüzüne yumruk atarak küfür etti. Seni utanmaz, uğursuz küçük insan. Hiç senin kadar kötü birini görmedim. Benim yumruklarımın nesi var? Onları nasıl seviyorsun? Eğer sana yumruk atmazsam bu kötü duyguyu yaşarsın. Gitmeyecek.